TGRT Euro ekranlarından sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere okul döneminde çocuk sağlığından bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Doktor Öznur Küçük bizlerle olacak. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de sizleri gördük, daha iyi olduk hocam. Teşekkürler. Sağ olun. Yine her zaman olduğu gibi harika görünüyorsunuz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hocam uzun zaman oldu aslında değil mi? Değil Evet. mi? Bir 2 senemiz olmuş. Evet, aynen öyle. Çok mutluyum tekrar sizi aramızda Teşekkür görmekten. ederim. Sağ olun. Hocam konumuz bugün çok önemli ve keyifli de bir konu aslında. Evet. Çocuklarla ilgili değil mi? Evet, evet. Okullar açıldı, soğuklar gelmeye başladı. Peki okul öncesi çocuklarımızın sağlığı için biz nelere dikkat etmeliyiz? Yani okul öncesi çocuklarımızın sağlığı için esasında biz hani sağlam çocuğu ilk bir yaşta daha çok takip edip daha sonrasında birazcık takipleri ihmal edebiliyoruz. Esasında okul öncesinde de biz 6 ayda bir çocuk takiplerimizi yaptırmamız gerekiyor. Evet. Sağlam çocuk takiplerini. Herhangi bir vitamin eksikliği var mı? İşte beslenme konusunda özellikle çocukların dengeli beslenmesi konusunda. Çünkü herhangi bir şekilde beslenme problemi yaşayan çocuklar da sık hastalanmaya sebep olabiliyor. Ve okul öncesi hani okul açılmadan önce çocukların beslenmesi dışında işte tuvalet eğitimi, dil eğitimi bunlarla da ilgili olarak mutlaka çocuk hekimlerinden destek alması gerekiyor. Genellikle bütün ailelerimizin bir telaşı okul açıldığında işte çocuklarımız sık hastalanacak. İşte ne yapabiliriz, nasıl önlem alabiliriz diye. Genellikle de özellikle okula giden çocukların eğer bir kardeşi varsa tabii ki ister istemez kardeş de etkilenebilir mi? Evet. Biz bunları çok duyuyoruz. Tabii ki bir pandemi döneminde hepimiz eve kapandık ister istemez. Evet hocam, maalesef. Hani çocuklarımız da okula gidemediler. Daha sonrasında geçen sene maskeli ilk başta eğitime başladık ama daha sonrasında maskeyi çıkardık ve bu sene maskeler de yok. Ve okullar açılmayla beraber, mevsim geçişiyle beraber böyle bir viral enfeksiyonlarda artış oldu. Artış oldu. Tabii ki benim hani önerim bütün ailelerimize okul öncesi çocuklarımız okula başlamadan öncelikle bir mutlaka kontrolünü yaptıralım. Ne hocam? Hani Hangi mesela kontroller? ne kontrol? Bir genel muayenesinin yapılması, gelişiminin değerlendirilmesi ve vitamin eksikliği var mı? Çünkü ailelerimiz bazen çocuklarımız hastalanmasın diye çok fazla vitamin takviyesi yapabiliyorlar. Hani duymuştursunuz, Evet hocam, propolisti, işte beta glukandı, bir sürü hani ilaç verebiliyorlar. Hani tabii ki bunu kontrollü vermek lazım. O yüzden de hani kan değerlerine bakıp eğer bir çocukta bir vitamin eksikliği veya bir kansızlık varsa tabii ki ister istemez çocuk hastalanması daha kolay olacaktır. Mutlaka bir değerlerine bakılması, yapılması gerekiyor. Eğer bir eksiklik varsa zaten onun takviyesini yaptıktan sonra belki koruyucular başlanabilir. Onun dışında dengeli beslenme ile ilgili genellikle okula başladıklarında çocukların sabah kahvaltısı öğünü biraz ihmal edilebiliyor. Evet, evet. Çünkü erken saatlerde okula gidiyorlar, işte servise biniyorlar. Ama kahvaltı bizim en önemli öğünlerimizden biri. Hani beslenme konusunda birazcık hani çok eğer beslenmeyi sevmiyorsa, kahvaltıyı sevmiyorsa Bunlar belki aslında okul öncesi alıştırılabilir değil mi hocam? evet yani biraz Baktığımızda? alıştırılabilir. Belki dengeli beslenme tarzında hani sevdiği öğünler, sevdiği besinlerle beraber kahvaltısı ayarlanmaya çalışabilir. Hani kahvaltı alışkanlığını hani alıştırabilirsek çok daha iyi olacak. Kan değerlerine baktık, beslenmesini konuştuk. Aşılarını mutlaka yaptırmamız lazım. Hani biz sağlam çocuklarda aşıları çok önemsiyoruz. Evet. Ne yazık ki bazen bu aşı karşıtlarımız nedeniyle Maalesef bazı hocam, evet. hastalıklarımız tekrar görülmeye başladı. Hani kontrollerde bizim sorguladığımız şeylerden biri bu. Çünkü toplu bir ortama girecekler ve ister istemez çocuklar hani çok fazla kendilerini koruyamadıkları için hastalıklara açık hale geliyorlar. O yüzden de aşılanmasını mutlaka sormamız lazım. Göz muayenesi hani okula gidecek Bunlar da çok çocuklarda önemli, evet. tabii ki hani göz görme problemi varsa hafif de olsa onu değerlendirmek lazım ki çocuk bir sıkıntı yaşamasın, okulunu sevsin diyerek. Onun dışında hijyen eğitimi mutlaka, el yıkama, diş kontrolleri, diş fırçalama bunlar çok önemli. Neden? Hani biz zaten havaların soğumasıyla çocuklar kalabalık ortama girdikleri zaman bir enfeksiyonlarda, viral enfeksiyonlarda mevsim sebebiyle bir artış oluyor. Evet. Ama eğer bir vitamin eksikliği varsa, hijyen eğitimimiz biraz zayıfsa, hani el yıkama, diş fırçalama, banyo, hani bunları çok özellikle vurgulamak gerekiyor. Ve dengeli beslenmiyorsa
bu aldığımız viral enfeksiyonlar çocuğumuzu daha fazla etkileyebiliyor. Evet. Dolayısıyla hani bu eğitimleri aileyle oturup konuşmak gerekiyor ve tekrar Aslında belki eğitim gerektiriyor ve ebeveynlerin de çok fazla dikkatini çekmesi gereken bir konu diye düşünüyorum, yani değil mi hani hocam? çünkü bazen bazı ailelerimiz hastaneye geldiğinde mesela bir bakıyoruz ki birkaç işte çocuğumuzu korumak için hani bazı eğitimler dışında çocuğumuzu korumak için bazen ilaç yüklemesi de yapıyor olabiliriz. Yani bizim çok hani işte okula gidecek, ne takviyesi yapayım, işte ne kullanalım, Bağışıklık sistemini bağışıklık güçlendirmek sistemini için, kuvvetlendirmek değil mi için, ama biz zaten dengeli beslenirsek hani bağışıklık sistemimiz yaşla beraber zaten kuvvetlenecek. Tabii ki vitamin eksikliğimiz varsa, bir kansızlığımız varsa bu doktor kontrolünde takviye edilmesi gerekiyor. Hani bazen biz kış döneminde omega balık yağları takviyesini öneriyoruz ama hani bizim önerimiz ve tercihimiz bunun hekim kontrolünde yapılması. Çünkü bazen tetiklere baktığımızda bazı vitaminlerimizde ciddi yükseklikleri olabiliyor. Mesela bazı Ve her ailelerimiz... çocuk da vitamini de kabul etmiyor diye biliyorum, değil mi hocam? Nasıl? Her çocuk da vitamini kabul etmiyor vücut olarak da, yapısal olarak da. Yani hani şöyle edebiliyor, biriktirip toksik Evet. dediğimiz zararlı seviyeye gelebiliyor. Evet. Mesela biz pandemide D vitaminin önemini çok gördük ve D vitamini kullanmamız gerekiyor. Mesela biz çocuklara D vitamini ampulünü kırıp içirmeyi önermiyoruz. Ama bazı ailelerimiz D vitamini önemli deyip tabii ki ne yazık ki hani sosyal medya işte bazı yanlış bilgilerle beraber o ampulü içebiliyorlar ve D vitamini intoks dediğimiz zehirlenmelerle karşımıza çıkabiliyorlar. O yüzden de hani hekim arkadaşlarımıza mutlaka danışmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Tabii ki hani 2 çocuk annesiyim ben de. Evet. Oğlum 15 Allah yaşında, bağışlasın, kızım 8 yaşında. Tabii ki hani anneleri, aileleri de anlıyorum. Bilinçlenmek ve eğitim kesinlikle çok, Çok önemli. değil mi hocam? Hani Evet. ister istemez hani kalabalık ortamdalar. Bu sene dediğim gibi biraz erken başladı enfeksiyonlarımız. Çünkü maskelerimiz yok. Ailelerde Yani bu çocuklar biraz neredeyse 2 sene bir pandemi süreci yaşadılar ve birden topluma karıştılar tekrar, değil mi hocam? Bu da zor bir evdelerdi. süreç, Yani hani evdelerdi. Online eğitime ne yazık ki Enfeksiyona maruz kaldılar. açıklar aslında şu anda. Enfeksiyona açıklar. Tabii ki geçen sene dediğim gibi maske koruyordu. Fakat bu sene maske yok. Maske olmadığı için hani şöyle esasında biz 200 sene öncesinde de bunları yaşıyorduk. Okullar açılıyordu ve hastalıklar artıyordu. Doğru söylüyorsunuz. Fakat 2 sene evde kalındı. Sonra maskeyle eğitime gidildi. Dolayısıyla şimdi biraz aileler işte paniklemeye başladılar. Hani neden bu kadar çok sık hastalanmaya başladı? İşte bu senemiz kötü mü geçecek? Hayır, bu senemiz kötü geçmeyecek. Her seneki gibi güzel bir şekilde geçeceğiz. Ve hani en önemli şeylerden çoğu viral enfeksiyon. Ve viral enfeksiyonlarda belli bir süreç vardır ve o süreci tamamlamalarını isteriz biz ailelerden. Mesela ateş. Hani ateşin eğer bir bakteriyel enfeksiyon değilse, muayenesinde hekim arkadaşımız bir bakteriyel enfeksiyondan şüphelenmediyse gereksiz antibiyotik kullanımını da kesinlikle önermiyoruz. Evet, o konuya da değineceğim hocam. Çok önemli bir konu aslında. Evet, gereksiz çok kullanımı. antibiyotik kullanımı Kesinlikle, oluyor ne yazık evet. ki. Hani bizim hiç önermediğimiz. Çünkü biz antibiyotik kullandığımızda esasında normalde bizim vücudumuzda bizi koruyan florayı da bozmuş oluyoruz. Ve çocukları daha hastalıklara açık hale getiriyoruz. Getirmiş oluyoruz aslında. Ne yazık ki hani mesela kullanılanlardan biri de probiyotikler. Özellikle okula döneminde hani çocukların bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için probiyotik vermeye çalışıyoruz. Ama biz bir yandan probiyotik vermeye çalışıp bir yandan da antibiyotik kullanıp o florayı bozabiliyoruz ne yazık ki. O yüzden de hani mutlaka danışılarak ve eğitimlerine dikkat ederek takiplerimizi yapmamız gerekiyor. Hani kesinlikle hani antibiyotik gereksiz yere kullanmamak gerekiyor. O çok önemli. Ya biz annelerde genellikle var hocam. Siz de anne olduğunuz için bilirsiniz zaten. Aman göğsüne inmeden, ciğerlerine inmeden hemen bir antibiyotik başlayalım deriz. Evet, yani şöyle hani viral enfeksiyon, hani soğuk algınlığı diyoruz. Biz genellikle virüsler sebep oluyor. Bu virüsler işte burun akıntısı, hafif ateş, öksürükle beraber seyrediyor bu dönemde. Tabii çocuklar kalabalık ortamda hani hapşırmayla, solunum yollarıyla beraber enfeksiyon Bir çocuk aldıklarında... bilmiyor da elini kapatmayı da bilmiyor. Tabii yeri onu geliyor. ama işte zamanla öğreniyorlar öğrenecek. esasında. Hani çocuklar işte hapşırdığında elini kapaması, öksürdüğünde kapaması gerektiğini öğreniyorlar. Onun dışında bağışıklık sistemimiz de o virüsleri gördükçe onunla mücadele etmeyi öğreniyor. Bu dönemde hani çocuğumuza iyilik yapmaya çalışırken çok böyle hani zarar vermemek de önemli.
Dediğim gibi hani son Sağlık Bakanlığı'nın şeyiyle beraber, uygulamasıyla beraber biliyorsunuz hani reçetesiz antibiyotik alamıyoruz. Bu artık çok kullanamıyoruz. Evet güzel bir hocam. şey bizim için. Çünkü viral enfeksiyonlar tamam belki uzayarak bakteriyel enfeksiyona dönebilecek. Belki hani bir soğuk algınlığı işte kulak enfeksiyonu, otit veya aşağı inip bronşite dönebilir. Ama bunu hani biraz izleyerek hani direkt ateşlendiğinde ederek. hemen antibiyotik vermemek gerekiyor. Normalde ateşten korkuyoruz çünkü ateşli havaleden korkuyoruz hocam. ister istemez. Fakat hani o anki çocuğun işte havale eşiğine dediğimiz konvüzyon eşiğine, işte geçirilen enfeksiyona, çocuğun immün sistemine göre her enfeksiyonda havale geçirilecek diye bir kural yok. Yok. Normalde mesela Dünya Sağlık Örgütü, işte Avrupa Pediatri Derneği mesela ateş düşürücü verme sınırını 39 olarak değerlendiriliyor. Fakat hani hiçbir aile bunu ne yazık ki yapamıyor. Maalesef. Fakat biz en azından şunu ailelere öğretmeye çalışıyoruz. Yani ateşimiz hani kulaktan ölçtüğünüz 38 ve üzerindeyse ateş düşürücü vermeye hani dikkat edelim. Çünkü verdiğimiz ateş düşürücü bir kalpol bile parasitamoldür. İçerisindeki etken madde olarak baktığımızda karaciğerlerimize zarar verebilir. Veya ibuprofen grubu dediğimiz ateş düşürücü bir mide kanamasına sebep olabilir. Yani gerekli yerde gerekli antibiyotik tedavi. kadar da ateş düşürücüne ne kadar değil mi, Evet yani zararları hani olduğunu da bilmiş çocuğumuza oluyoruz. dediğim gibi hani zarar vermeden bu geçici süreci en iyi şekilde atlatmak. En güzeli o. Mutlaka dediğim gibi hani biz enfeksiyonlardan korkuyoruz. Fakat mutlaka bir diş muayenesini yaptıralım. Çünkü ağız diş sağlığı iyi olmayan bir çocukta kaptığı enfeksiyon çok daha hızlı ilerleyebilir. Yayılabiliyor. Yani o çok önemli. Diş fırçalama çok önemli. Dediğim gibi hani hijyen eğitimi mutlaka. Ben kızımın okulunda okul doktorluğu da yapıyorum. Hani hatta Harika. bazen böyle bilgilendirmeler yapıyorum. Çok güzel. Oradaki çocuklara ilk öğrettiğimiz dengeli beslenme. İşte kahvaltılarını yapmalı. İşte Düzenli uyku, değil mi düzenli hocam? öğün. Evet, düzenli öğün. Onun dışında uyku. Uyku çok önemli. Çünkü sabah çok erken kalkıyorlar ve biz hani hep biliyoruz ki gece 10 ile 22 ile 2 arasında büyüme hormonunun salındığı saatlerdir. Ve mutlaka o saatten önce yatmak gerekiyor. Hani uykusuz bir çocuk dolayısıyla Ne kadar verimli olabilir, değil mi hocam? okul veriminin düşmesi dışında okula isteksiz de gidiyor. Hani sabah kaldırmanız zor oluyor, okula isteksizler başlıyor. Onun dışında verimi düşüyor, okul başarısı düşüyor ve vücut direncimiz de düşüyor. Dolayısıyla hastalıklara daha açık hale geliyoruz. Hani bunların hepsinin dengeli bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Bu da düzenli takiplerle. Kesinlikle. Hani okul öncesi dediğim gibi 6 ayda bir, okul çağında da senede bir mutlaka kontrollerinin yapılması önemli. Aslında burada ebeveynlere de çok büyük görevler düşüyor değil mi Tabii, hocam? Yani bu tabii. eğitimlerin aslında yapılması gerekmez mi hocam? Keşke böyle bir hani bir proje, bir çalışma olsa her hani okul öncesi bir anne babaya, belki yapılan çalışmalarda vardır. Belki hastanelerimizde de vardır. Yani hani Siz böyle bir şey düşündünüz mü hiç? Tabii ki şöyle hani yapılabilir. Tabii ki hani eğitimler verilebilir. Biz hani elimizden geldiğince hani takip edebildiğimiz hastalarımıza yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki böyle bir projede her zaman yer almak isteriz biz çocuk hekimleri. Çünkü bizim amacımız hiçbir çocuğumuza zarar vermeden onu evet. sağlıklı birey halinde büyütebilmek. Hocam şunu da söylemek istiyorum. Bu durumda yine başa dönüyoruz. Daha önceki programımızda da konuştuk. Aşının önemine de geliyoruz Evet, aşı aslında çok değil önemli, mi? evet. Hocam biraz bahseder misiniz? Neden bu kadar çok önemli aşı? Şu anda enfeksiyonlardan bahsediyoruz. Yani Özellikle okul aşılar döneminde. mesela biz bebeğimizi yeni doğandan itibaren aşılamaya başlıyoruz. Evet. İşte ilk doğduğunda hepatit aşısı yapıyoruz. Sonra 1. ayda hepatit aşısı. Bunlar bizim kalabalık ortamda çocukların temasla beraber mesela kızamık olsun, kızamıkçık, kaba kulak bunlar kalabalık ortamda temasla, solunum yoluyla bulaşabilen enfeksiyonlar. Ve çocuklarımız da ağır seyredebiliyor. Biz aşıyla beraber bu enfeksiyonların bulaşmasını engelliyoruz. Engellemiş oluyoruz. Dolayısıyla en azından mesela ben ilk bu işe başladığım zaman hani çocuk asistanlığı hekimliğine başladığım zaman biz kızamık vakalarını bitirmiştik aşılamayla beraber. Fakat ne yazık ki şimdi tekrar kızamık vakalarında bir artış oldu. Ve bazen Sağlık Bakanlığı 9 ay ile 12 arasındaki çocukları korumak için kızamık aşısının tekrar ek bir doz olarak yapılıyor. Normalde biz kızamıkçı, kaba kulak Evet, 1 yaşında yapıyoruz. Fakat artıştan dolayı 9 ay ile 12 arasındaki çocuklara ek bir doz kızamık aşısı yapılabiliyor.
Yani hani çünkü aşılarla beraber biz işte difteri, tetanoz, boğmaca, Evet. yani hani normalde artık akademik bir yönüm olduğu için biz öğrencilere derslerde tetanozu işte veya difteriyi slide olarak gösteriyoruz. Ama eğer aşılama olmazsa bu vakalarda artış olacağı için ne yazık ki görmek zorunda kalacağız. O yüzden aşılamalar çok önemli. Bu pandemide mesela Kesinlikle aşı hocam. çıksın Evet, diyerek herkes evet. dört gözle bekledi. Evet, aşılarla beraber çok güzel, belki de hani toparlanması belki daha uzun sürecekti. Bilmiyoruz. Hani ama biz aşılamalarla beraber pandemiyi bitirmeye başladık. Bu da bizim için güzel bir şey. Evet. Aşılama önemli. Özellikle anne babalara duyuralım değil mi hocam? Evet, aşılama hani Aşı karşıtı çocuklarımızın çok insan sağlığı var için çünkü. yani hani Evet. Hı hı. çok evet, böyle bir aşı karşıtı var. Çocuklarımızın aşıyla beraber gelecekte sıkıntılar yaşayacağıyla ilgili şüpheler var. Ama şu ana kadar tespit edilmiş, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün aşıya bağlı bir komplikasyon, ne yazık ki hani bir sonuç, öyle bir şey yok. Literatürde öyle bir veri yok. Dolayısıyla biz çocuk hekimleri mutlaka aşılamayı öneriyoruz. Öneriyorsunuz. Evet, yine ben antibiyotik kullanımına geliyorum hocam. Şundan dolayı geliyorum. Covid sürecinde bile Covid geçirmiş çocuklar oldu, bebekler oldu ve o süreçte bir antibiyotik kullanımı verilmedi. Yani çünkü viral Oradaki enfeksiyon, değil yani mi? hani viral enfeksiyon, dolayısıyla viral enfeksiyonda siz antibiyotik vererek sadece çocuğu etkiliyorsunuz. Hani çocuğun işte karaciğer, böbrek fonksiyonlarını etkiliyorsunuz. Çünkü sürece bir etkiniz yok. Biz Covid'de şanslıydık çocuklar olarak. Hani erişkinler kadar çok ağır seyretmedik. İşte eğer altta yatan bir bağışıklık sistemiyle ilgili bir sıkıntısı varsa veya kronik hastalığı varsa o çocuklarımızı sıkı takip ettik. Tabii ki evdeydik, maskeliydik. Herkes maskeliydi, aileler maskeliydi. Biraz çocuklarımız Covid'i daha rahat atlattık. Fakat bu son dönemde yeni mutasyonlar çocuklarımızı da etkilemeye başladı. Değil mi hocam? Biz ateşli tüm çocuklardan Covid istiyoruz, Covid PCR istiyoruz. Şu dönemde istiyorsunuz hocam İstiyoruz. tekrar. Neden? Çünkü en azından bir ateşimizin sebebini biliyoruz. İkincisi, normalde biz hani viral enfeksiyonlarda diyoruz ki 72 saat ateş takibi yapalım. Ateşimiz düşmezse takiplerimize devam edelim. Hani mutlaka kontrole getirelim, takiplerimizi yapalım. Ama bazen viral enfeksiyon, bu Covid'de olsun, diğer viral enfeksiyonlarda bazen 5 güne kadar da uzayabiliyor. Dolayısıyla hani bizim sürecimizi devamı açısından da önemli. Bir de hani hep aileler ateşte eğer sebebini bulamazsanız ister istemez tedirgin oluyorlar. Hani neden ateşleniyor? Acaba bir şey mi var? Ve Covid tanısını koyduğunuzda en azından ateşinin sebebini ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Bir de Covid tanısı koyduğunuzda çocuğumuzun evdeki izolasyon süresini uzatıyoruz. Yani hani normalde eğer bir viral enfeksiyon düşünüyorsak hani veya bir viral soğuk algınlığı düşünüyorsak 3-5 gün rapor verirken hani Covid'de 7 gün rapor veriyoruz ki diğer çocuklara bulaşını engelleyelim diye. Ve ilginç olan Covid çocuklarda her şekilde ortaya çıkabiliyor. Evet. Bir baş ağrısı, vücut kırgınlığı, ishal, kusma, ateş, yani her şekilde, yani erişkinler gibi tipik böyle bir özelliği yok ne yazık ki. O yüzden de biz ateşli çocuklardan Covid istemeyi tercih ediyoruz. Bu dönemde de aslında çocuklar hasta olunca da okula göndermememiz gerekiyor bu Tabii durumda, o çok değil mi hocam? önemli. Yani hani Evet. evet, çok güzel bir noktaya dokundunuz. Yani hani normalde yaptığımız en büyük hatalardan biri o. Evet. Ne yazık ki hasta çocuklarımızı okula yollamamamız lazım. Yani hani hem diğer çocukları korumak Evet. açısından hem de kendi çocuğumuzu korumak için. Çünkü bir viral enfeksiyon geçiriyor, bir soğuk algınlığı geçiriyor diyoruz. Biz o ortama yolladığımız zaman başka bir enfeksiyon kaptığında kendi çocuğumuz o enfeksiyonu daha ağır geçirebilir. Çünkü viral enfeksiyonlar vücut Evet. direncini düşürdüğü için hem biz iki yönlü esasında okula yollamamız karşı gerekiyor. tarafa da Hem değil karşı mi? tarafı Evet. hem kendi tarafı açısından okula mutlaka yollamamız gerekiyor. Yani hani biz genellikle bütün enfeksiyonlarda çocuklarımızı evde tutmayı tercih ediyoruz. Evet. Peki hocam, okul çağında en sık görülen hastalıklar neler? Enfeksiyonlardan bahsettik ama hazır Yani okullarda en açılmışken. sık görülen enfeksiyonlar viral üst solunum yolu enfeksiyonları. Üst solunum yolu Bunun dışında ishaller görebiliyoruz. İshal, kusma vakaları, işte tuvalet hijyen eğitimlerinden dolayı. İşte 6. hastalık dediğimiz hastalık bazen okul öncesi dediğimiz 3-4 yaşlarında bazen görülebiliyor. El ayak ağız hastalığı, hani döküntülü hastalıklar ortaya çıkabiliyor. En sık gördüğümüz ama genellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonları. Evet. Hocam, ben sizi hazır yakalamışken başka hemen konulara da geçmek Tabii ki. istiyorum. Çünkü vaktimiz azalmaya başladı.
Hocam çocuklarda tuvalet eğitiminden bahseder misiniz bir anne olarak? Yani şimdi şöyle, tuvalet eğitimi evet hep bütün ailelerin... Baskı kurmalı mıyız hocam aslında? Yani Ben çok fazla baskı diyorum gibi geliyor çok çünkü. baskı istemiyoruz. Yani Evet. çocuğun hazır olduğunu hissettiğimizde tuvalet eğitimine başlamamızı istiyoruz. Genellikle ortalama 2 yaş civarında. Mesela bu da hani kesin kural gibi değil. Hani 2 yaşından önce çocuk hazırsa tuvalet eğitimine genellikle bununla ilgili tam bir şey yok, karar yok. Hani öncesi başlayalım mı? Biz genellikle gördüğümüz öncesi başladığımızda ileride bir idrar kaçırma veya işte büyük tuvaletini kaçırma gibi sıkıntılar olabiliyor. Veya kabızlık gibi problemler oluşabiliyor. Genellikle biz ideal olarak 2 yaşını tercih ediyoruz. Ama bazen çocuklar 2 yaş geçmesine rağmen de tuvalet alışkanlığını oturtamayabiliyorlar. İşte bezden rahatsız olması, işte tuvaletini beze yaptığında gösteriyor olması veya biz ailelere şunu söylüyoruz. Yani siz her tuvalete gittiğinizde çocuğunuzla beraber hani oraya oturduğumuzda tuvaletimizin büyük tuvaletimizi ve hani küçük tuvaletimizi lavaboya tuvalete yapmamız gerektiğini öğretmek, konuşmak ve çocuk rahatsız olmaya başladığında da eğitime başlamak gerekiyor. Evet. Yapılan hatalardan biri genellikle işte çocuk tuvalet eğitimine başladıktan sonra işte idrarını kaçırmaya başladığında veya büyük tuvaletini söylemediğinde hadi biz tekrar bez takalım. Asla bunu yapmamak gerekiyor. Hani başladıysak sonuna kadar beraber anneyle hani o aileyle çocuk arasındaki ilişkiyi kurup tuvalet eğitimine devam etmek gerekiyor. Mesela yapılan şeylerden biri gece bezlemeye devam edelim. Devam etmek. Hayır, Gündüz onu çok aslında normal bir şey. önermiyoruz Evet açıkçası. hocam. Çünkü çocuk uyandığında altında bez olduğunda başa dönebiliyor. Hani ne diyoruz? Evet, bazen ilk dönemlerde altına kaçırmalar olabilir. Hani diyoruz ki yatağın altına işte koruyucular koruyarak hani yapabilirsin, evet, arada böyle olabilir. Ama biz gece tuvaletimiz geldiğinde uyanmayı öğrendiğimizde bu da geçecek diyerek çocuğu teşvik ederek hani bazen mesela Konuşarak aslında değil mi evet, hocam? konuşarak, iletişim kurarak Evet, evet. bunu atlatabiliriz ama en önemli kriter çocuğun hazır olması. Bazen şimdi erkek çocuklarda bazen gecikebiliyor. Hani Evet. bu mesela kız çocuklarında tuvalet alışkanlığı daha kolay gelişebiliyor ama erkek çocuklarda bazen 2,5-3 yaşı bulabiliyor. Mesela okula gidiyorsa çocuk okuldan eğitim konusunda destek alabiliyoruz. Çünkü bazen çocuk aileye tepki olarak da bizi bırakmak istemeyebiliyor. Hani konuşarak veya kendi yaşıtlarının okulda bezsiz olduğunu görerek biraz daha böyle teşvik edilebiliyor. Mesela bazı küçük çocuklar büyük tuvaletinden özellikle çok korkabiliyorlar. Hani onun kendinden hani bu nasıl çıkar diyor. O Farklı yüzden de bir şey. eğitim çok önemli. Hani hep ister okul öncesi eğitimler olsun, ister bunlar olsun. Hani bu normal bir süreç. İşte basıyoruz ve gidiyor. Evet. Hani onu içimizden tutmamak gerektiğini, işte teşvik edip hani alkışlayarak evet İletişim kurarak. geçti, bitti. Hani iletişim kurarak bunu atlatabiliyoruz. Ama en önemli kriter çocuğun hazır olması. Evet. Hocam hemen şunu da sormak istiyorum size. Ambalajlı ürünleri çok fazla tüketiyor çocuklarımız. Bu durumda özellikle okulda. Evet, okul öncesi annesi beslenmesini hazırlıyor, okula gönderiyor ama orada kantinden alıyor yine ambalajlı ürünleri. Yani hani bu durumda yeni ne Milli Eğitim yapabiliriz? Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın öneriyle beraber okullardaki kantin olayını ara verdirmeye çalışılıyor. Yani hani okullarda kantin olması, paketli ürünler hiç tercih etmiyoruz. Yani hem çocukların hormonal yapısını bozuyor. Mesela son dönemlerde obezitede bir artış var. İşte alerjik reaksiyonlarda artış var. Çünkü doğal beslenmeyip paketli ürünlerle beslendiğimiz için. Mesela aileler işte kola vermeyip ice tea veriyorlar ama ice tea'nin içerisinde şeker oranı daha yüksek baktığımızda. Hani hiçbir şekilde paketli ürünleri önermiyoruz. Tabii ki tercihimiz hepimizin istediği anne olarak hani okullarda kantinin kaldırılması. Çünkü o kantinler olduğu sürece çocuklar arkadaşlarının yediğini görerek kendileri de yemek istiyorlar. Hani paketli ürünlerin hani çocuklara anlatmak gerekiyor. Bu paketli ürünler zararlı. Tabii ki onların da böyle bir Tabii dikkat çekiyor cezbedici hocam. özelliği Evet, var evet, ister kesinlikle. istemez. Arkadaşlarından görünce kendileri de yemek istiyor. Paketli ambalaj ürünleri kesinlikle önermiyoruz. Hani dediğim gibi biz son dönemlerde çocuklarda obeziteyle bu pandemide evde oturmalarıyla beraber çocuklarda Evet bir hocam, kilo fast food alımıyla tüketimi ilgili değil aynen mi? hani Evet. ister istemez bizler de mutfağa falan Evet, çok evet. girmeye başladık. Hani obezitede bir artış oldu. Bunda paketli ürünlerin de çok fazla katkısı var. Onun dışında alerjik reaksiyonlarda çok artış var. Bunda paketli ürünlerin de var.
erken ergenlik, ergenliğe geç girme, çocukların hormonal sistemini bozma ile ilgili. Yani paketli ürünler gerçekten ister istemez kimyasal ürünler hani ve çocuklarımıza asla önermiyoruz. Hani doğal, her şeyin doğalı en güzeli ve dengeli beslenme. Her şeyi, besinleri, öğünlü ve dengeli beslenme en ideali. Evet hocam. Hocam yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz sizinle. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Özellikle de okul dönemindeki sağlıklı kalmaları için, özellikle anne ve babalara bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için. Yani bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için mutlaka takiplerimizi, kontrollerimizi düzenli yaptırmamız lazım. Mutlaka önerilen takviyeleri yapmak lazım. Hani kendi kafamızdan veya işte arkadaşımızın kullandığı ürünler değil, doktor arkadaşlarımızın önerdiği ürünleri kullanmak gerekir. Bunun dışında dengeli beslenme, hijyen, Çok önemli. uyku her şeyin başında geliyor. Bu bir normal bir süreç. Çocuk büyüdükçe bağışıklık sistemimiz de gelişecek. Bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla karşılaştıkça onunla mücadele etmeyi öğrenecek. Hani gereksiz ilaç kullanımı, gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmalı ve bu bir süreç, bir geçecek. Hani nasıl her şeyin dönem olduysa bu dönem de geçecek. Hani bazen şunu duyuyoruz biz, işte okuldan alalım mı? Asla bunu önermiyoruz. Çünkü benim ailelere söylediğim şu, siz bu sene okuldan alsanız seneye de aynı durum olacak. evet. Yani biz bunu hep beraber atlatacağız. Hani bizlerle beraber Aynı diyalog toplumda halinde yaşıyoruz, evet. geçireceğiz. Hafif bir Kesinlikle. şekilde atlatacağız. Tabii ki bazen alerjik çocuklarımız hani ağır geçirebiliyorlar. Özellikle bu mevsim geçişlerinde viral enfeksiyonlar alerjik olayları tetikleyebiliyor. Onlarda da hekim kontrolünde bazı koruyucu ilaçlarımızı kullanarak onların da bu viral enfeksiyonları işte hani ciğerlerine iniyor, hırıltısı başlıyor dedikleri durum bu. Onları da kontrollerle beraber aşağı inmeden, hani ciğerlerine inmeden, Bilinçli bir hırıltısı şekilde, olmadan evet. doktor kontrolünde en iyi şekilde atlatabiliriz. Ama takipler önemli. Evet. Yani o çok Burada çok annenin takibi de çok önemli aslında baktığımız zaman, değil mi hocam? Tabii ki annenin takibi hani ateşleri olsun, enfeksiyonları olsun. Hani işte mesela çok bu aralar sık görüyoruz. İşte boğaz enfeksiyonu çok gözüküyor. İşte bademciğini alsak mı? Hayır, öyle bir şey yok. Bademcik, geniz, lenf bezleri bizim savunma mekanizmalarımız. Enfeksiyonlar sırasında vücudumuz, immün sistem dediğimiz bağışıklık sistemi onlarla mücadele ettiği için bademciklerimiz büyüyor. Biz bademcikleri aldırmayı çok önermiyoruz ama tabii ki çocuğun gelişimini etkiliyorsa, çocuğun uyku kalitesini bozuyorsa, senede belli sıklıkla enfeksiyon geçiriyorsa tabii ki bazı durumlarda bu da kontrollerle, takiplerle belirlenecek şey. Hani dediğim gibi hiçbir şekilde bir şey düzeltelim derken diğer tarafı bozmak istemiyoruz. Hocam çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür Vermiş ederim. Çok olduğunuz sağ değerli olun. bilgilerden dolayı. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık, ayağınıza Teşekkürler, sağlık. çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Öznur Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın.